Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa, Ay ve Stellium Boğalarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Boğa burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Yani 19 veya 20 Kasım sonrası 10 günlük süreyi niyet alıyorum arkadaşlar, ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren 10 günlük süreyi kapsıyor sevgili Boğa burcu. Bakalım akacak olan enerjiler nelerdir? Burada bir tutuculuk var arkadaşlar. Ne ile ilgili çok merak ediyorum. Durdum, turnayı gözümden vurdum diyebilirsin sevgili Boğa burcu. Şöyle bir bakalım ve güneş kartıyla kapattık. Var mı arttıran diyorum. Şimdi burada öncelikle sana duygularını, yani sana karşı çok duyguları olan ve senin de ona karşı çok duygularının olduğu biri varsa, o kişiyle bu 10 günlük süre içerisinde aranda enteresan bir bağlantı olabilir. Karşına çıkabilir, haberleşebilir ve mailleşebilirsiniz. Bu arada kariyer, aşk olarak gidiyoruz arkadaşlar. Bu çok küçük bir etkiydi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Senin karşına çıkacak olan bir, aşka küçük bir değindim ama önce aşkla devam edeceğim ya. Çünkü o aktı arkadaşlar. Direkt duygu benim gözüme aktı. Bazılarınız için 4 aydır, 4 yıldır, 19 aydır arkadaşlar, 4 aydır aynı şekilde. Gerçekten doya doya duygularımı yaşayamadım. Varla yok arası dediğim bir ilişkinin içindeyim. Ya da bir şey oldu, bir şey var onda biliyorum ama nedir o dediğim bir durum varsa, bu 10 günlük süre içerisinde o kişiyle ilgili bir görüşme, bir haberleşme olacak diyor. Ve bazılarınızda şöyle bir durum var. Geçtiğimiz süreçlerde sana narsist davranan, kötü davranan, sana olduğundan farklı davranan bir partnerin varsa onun da geri bir adımı olabilir. Fakat bir dikkat etmende fayda var açıkçası. Eğer net olmayan bir durum varsa, net olmayan, içinde yalanın dolanın olduğu bir şey varsa, seni içten içe huzursuz eden bir şey varsa tedbirli olmanda fayda var. Bu kısımda kim uyumlandı bilmiyorum ama direkt böyle bir şey yaptı arkadaşlar. Şimdi kariyerde şöyle bir şey var sevgili Boğa burcu. Burada sanki sen bazı planlar yapmışsın. Bazı planlar içerisindesin. Ortaya koyman gereken bir iş var, bir fikir var, bir proje var. Bu 10 günlük süre içerisinde bununla ilgili önemli bir gelişme yaşıyor olacaksın ve burada güçlü birinden sana gelecek olan bir destek var. Bazılarınız eski iş olabilir, eski müşteriler olabilir, eski patron olabilir pek çoğunuz için arkadaşlar. Yeniden bir teklif. Burası sen yokken böyle gitmiyor diyebilir birileri. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler var yani burada. Ama şimdi bak, sana gelen teklifler var. Kaybettiğin teklifler sana geliyor. Birileri senin değerini anlamaya çalışıyor. Devletle alakalı konular, güçlü kişilerden gelecek olan teklifler, bir ödül, bir armağan. Böyle bir duyguların okşanacak, öyle söyleyeyim. Aşk hayatıyla ilgili de, kariyer hayatıyla ilgili de oldu, bak dediğime geldiniz gibi bir şey olabilir. Ama bunun yanı sıra sanki senin farklı planların var gibi. Günün sonunda ben size gösteririm diyebilirsiniz. Ben size gösteririm değil de farklı planlarım var ve bunu açığa çıkartacaksın gibi. Şimdi bu 10 günlük süre içerisinde evet güzel gelişmeler olacak hayatında. Sağlığınla ilgili, aşk hayatınla ilgili, duygularının şifalanmasıyla ilgili, kariyerinle ilgili. Ama diyor ki küçük adımlarla ilerle. Küçük adımlarla, bir anda böyle bütün enerjini ortaya koyma, bütün isteğini ortaya koyma. Evet, kendin için bir şeyler yap ama dengeli hareket et diyor. Çocukları olan arkadaşların varsa, çocuklarınızla ilgili yaşadığınız problemler, sıkıntılar varsa eğer, onlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir bu 10 günlük süre içerisinde. Onların eğitim hayatıyla ilgili, sağlığıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Burada başka ne söyleyebilirim? Özellikle ateş grupları arkadaşlar, Koç, Aslan, Yay burçlarından gelecek olan haberler var. Bilginiz olsun. Şöyle bir devam edelim bakalım. Hatta kartların hepsini açalım. Bu şekilde yola devam edelim. Akrep burcu etkisini aldım. Şimdi burada sevgili Boğa burcu, senden bir şeyler kaçıranlar var. Hem de öyle böyle değil. Yani hem senden bir şeyler kaçırıyorlar. Taklit desem var. Yalan desem var. Arkadan iş çevirme desem var. Senin yerine geçmek desem var. Var oğlu var yani. Böyle bir şey yok. Duyan gelmiş resmen sevgili Boğa burcu. Senden bayağı bir şeyler kaçırıyorlar ve sen o kadar çok kızıyorsun ki, gerçekten çok kızgınsın, çok isteklisin ve diyorsun ki hayatımda ben artık bir şeyleri köklü olarak değiştireceğim. Ve kimsenin benimle, yani şöyle düşün, çok zaman harcıyorsun, çok emek harcıyorsun. Yani şöyle düşün, ne iş yaparsan yap, mesleğin ne olursa olsun, yaşın ne olursa olsun, sen kendi markansın zaten, anlatabiliyor muyum? Sen zaten kendi bir markasın.
Burada diyorsun ki benimle eşit olmayanları aynı yolda yürütmeyeceğim. Hani bunu kötü amaçlı söylemiyorum. Şu an bunlar aktığı için bunu söylüyorum arkadaşlar. Eşit olmayanları aynı yoldan yürütmeyeceğim. Yani benim rızkım, benim nasibim, benim çalıştığım, benim emek verdiğim ne varsa onların üzerine konmanıza izin vermeyeceğim dediğim bir durum var. Ve burada sağlıklı bir gelişme. Şimdi bu ilk 7 güne özellikle dikkat et. Birileri gerçekten senden bir şeyler kaçırıyor sevgili Boğa burcu. Buralarla ilgili bir değişim, dönüşüm var. Yıkım demek istemiyorum ama gerçekten bu 10 günlük süre içerisinde hem aşk hayatında hem de kariyer hayatında çok önemli kararlar alacaksın aynı zamanda. Bir şeyler bitecek, sonlanacak ve yepyeni bir evre başlayacak gibi senin için. Bakalım, devam edelim. Bu arada şimdi kılıç yedilisi gelince ben şunu söylemeyi ihmal edemiyorum arkadaşlar. Hırsızlık, çalıntı, manipülasyon, bunlara karşı dikkat et. Yani alt tonlarda bunlar da çalışıyor açıkçası. Şimdi burada özellikle bir iş arkadaşlar. Kartları komple açalım. Aşka en son değineceğim. Kariyer hayatınla ilgili geçtiğimiz 3 ay, 6 ay ve 10 ay öncesinde burayla kim uyumlandı bilmiyorum. Bazı boğa burçları eğer bir işi bitirip başka bir işe başladıysanız, bir projeyi bitirip başka bir projeye başladıysanız burada hala bitmeyen bir şeyler var. Geçmişten alacak hakların var. Bunlar sana gelecek diyor ve sadece bu 10 günlük süre içerisinde kalmayacak. Sana burada gelecek olan büyük bir ödül var, büyük bir armağan var, büyük bir teklif, büyük bir anlaşma var. Bu 10 günlük süre içerisinde, yani Kasım'ın son günleri arkadaşlar. Ama dediğim gibi sen dinlediğin andan itibaren senin için geçerli. Öyle bir değişim, dönüşüm var ki kalbimin kırıldı. Bakın, pek çoğunuz gerçekten az önce saydığım vadelerde çok haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Çok manipüle edilmiş olabilirsiniz. Baskın karakterler seni çok baskılamış olabilir. Burada gerçekten önemli bitişler yaşamış olabilirsiniz. Hani dedim ya, bazınız işinizden ayrılmış olabilirsiniz. Farklı bir işe geçmiş olabilirsiniz. Farklı bir şeyler denemiş olabilirsiniz. Burada şimdi büyük bir anlaşma, büyük bir teklif var. Büyük bir işbirliği var ve bu senin aşkla yapabileceğin bir şey. İşimi, mesleğimi seviyorum, sevgilimi istiyorsan sevgili Boğa burcu, orayla ilgili önemli değişimler ve önemli fark edişler yaşıyor olacaksın. Bu çok güzel bir şey. Zaten kılıç onlusunda ben her zaman ne derim? Artık bir şeyler sonlanıyor. Zenginlikten önce gelen son bir vuruş derim ya arkadaşlar. Bir şeyler gerçekten sonlanıyor ve gerçekten hani maymun gözünü açtı denir ya arkadaşlar. Gerçekten büyük bir farkındalık var yani burada. Ve sen artık bir kısır döngüden çıkıyorsun. Bir şeyler bitiyor, sonlanıyor, yeni ve güçlü bir başlangıç oluyor. Tanınmak, ünlenmek, takdir edilmek, popüler olmak, saygınlığının artması. Yıllardır emek verdiğin fakat bir türlü görünür olamadığın bir konuyla ilgili artık görünür olmaya çalışmak. Ama bak, yine ne dedim? Alt tonlarda bir şeyler çalışıyor. Yani birileri hani canım, cicim, dostum, çiçeğim, arım balım peteğim deyip de sevgili Boğa burcu alttan alta senden bir şeyler kaçırıyor olabilir. Buna dikkat et diyor. Bunu fark edeceksin. Bu 10 gün ve 3 günlük süre içerisinde bunu fark edeceksin. Ben şunu gördüm ya. Burada evet, birilerini yakalıyorsun, birilerini görüyorsun, fark ediyorsun. Hani böyle bir pislikten daha arındım diyorsun yani. Onun şükrüne durabilirsin. Bir pislikten, kokuşmuş bir şeyden daha arınıyorum diyebilirsin. Bana yük olan bir şeyden daha arınıyorum diyebilirsin. Ben burada çok güzel bir anlaşma, çok güzel bir işbirliği gördüm açıkçası. Aşka en son değineceğim arkadaşlar. Hala abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Para kraliçesi geldi. Para kraliçesi sensindir biliyorsun. Abone değilsen lütfen abone olmayı unutma sevgili Boğa burcu. Kariyerle ilgili beklediğim bir haber. 8'li vadelere dikkat et. Ayın 8'i 18'i ayın 8-18 nereden çıktı? Şimdi bu videoyu dinledin ya, 8 saat sonra da olabilir, 8 gün içinde de olabilir. Bir haber gelecek sana, bir haber, bir müjde ve bu haberle birlikte bir tamamlanma yaşayacaksın. Yurt dışı ile bağlantılı konular, online işler, medya ile ilgili işler, el sanatları, elinle icra ettiğin konular, sanatsal konular. Yani burada hummalı bir çalışma var. Çok sıkı sıkıya çalışıyorsun. Aynı zamanda hislerin çok artacak ve bu 10 günlük süre içerisinde haberci mesajlarla karşılaşabilirsin. Gerçekten enteresan, uyarıcı, yani sana haber veren mesajlar ile karşılaşabilirsin. Rüyalar ile karşılaşabilirsin.
Şimdi burada kılıç yedilisi, kılıç üçlüsü, özellikle ateş grupları arkadaşlar. Koç, aslan, yay, koç burcu olma ihtimali çok yüksek. Alt tonlarda yine akrep çalışıyor. Birileri sana bir iftira atmış, bir yalan söylemiş olabilir. Yine bu 10 günlük süreye bir dikkat et. Zaten burada bak, hani ya şu nasıl bir şey biliyor musun? Ortada bir şey var, bir durum var ama nereden geldiğini bilmiyorum. Bir de ikizler etkisi var arkadaşlar, bilginiz olsun. Ama her zaman ne diyorum, şöyle düşünmeyin. Etrafında bir tane koç yok, bir tane ikizler yok. Hani burçları birazcık yardımcı olabilmesi için söylüyorum açıkçası. Bir iftira, bir dedikodu, bir yalan. Burada sen eğer geçtiğimiz 3 hafta öncesinde böyle bir şey yaşadıysan, 10 gün öncesinde böyle bir şey yaşadıysan, buralardan bir aklanıyorsun ve bir temizleniyorsun. Ve gerçekten doyuma ulaşmak var. Ve burada hani olacak işlerim olmadı. Yolculuklarım iptal edildi, seyahatlerim iptal edildi, gerçekten bazı işlerim olmadı, bir şeyler askıya alındı diyorsan eğer, buralarla ilgili de artık bir düzelme olacak. Çünkü sen ortaya çıkıyorsun ve kendini gösteriyorsun. Hak arama noktasında gerçekten çok hırslı olacaksın ve çok sıkı bir çalışma var. Yani ben burada özellikle kariyer hayatınla ilgili seni çok yükselişe geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Toprak gruplarından destek gelecek. Bak aslan, bak destek gelecek burçları söylüyorum. Boğa, Başak Burcu arkadaşlar. Aslan, Yay burcu, Kova ve Terazi burcu. Bu burçlardan sana destek gelebilir. Yine Akrep'ten destek gelebilir. Ama az önce yine Akrep'te hani zarar vermiş olabilir dedim ya, o böyle çok küçük bir etki. Hani hepinizin, yani aynı burçtan bir tane yok. Yine söylüyorum bunu. Aşk hayatı ile ilgili bazı boğa burçlarında en başta söylemiştim ya, geçmişe sana narsist davranan, olumsuz davranan birinin sana bir adım atması var. Fakat arkadaşlar hepiniz için bu sağlıklı olmayacaktır. Bazılarınız hani gerçekten belirsiz bir şey varsa, seni oyalıyorsa, yalan söylüyorsa, maddi manevi seni sömürüyorsa o ilişkiden uzak durman gerekiyor. Bazı boğa burçları aşk hayatı ile ilgili karar veremediği konularda, yani bitirsem mi, ayrılsam mı dediğin noktalarda artık bununla ilgili bir bitiş gerçekleştireceğini, bu 10 günlük süreyi içerisinde olmasa bile Aralık ayının 13'üne kadar sıkıntılı bir ilişkiyi bitirebileceğini söylüyor. Bitirdiğinde zaten doğru partnere, doğru ilişkiye doğru yöneleceksin. Hayır benim öyle bir durumum yok diyorsan ki burada seni, çünkü pek çoğunuzun arkadaşlar hani kızdıran, ne yaptığı belli olmayan bir ilişkinin içinde olan boğa burcu arkadaşlarım var. Bunu bitireceksiniz diyor. Bununla birlikte zaten şimdi ermiş kartıyla da kapattık. Aşk hayatınla ilgili evet keyifli süreçler var. Gerçekten aşkı bulabilirsin. Yalnız olanlar, bir aşkı bulabilirsiniz. Doğru partnere doğru çekilebilirsiniz. Toksit, karmik bir ilişkin varsa ki bakın kılıç üçlüsünü de aldık. Gerçekten seni aldatan, seni kandıran bir partnerin varsa, bir ilişkin varsa bunu artık sonlanabilirsin. Belki de hayatındaki o toksit enerji de odur. Çünkü öyledir ya, hayatına birini alırsın, bereket gelir. Bu arkadaş ilişkileri içine geçerlidir. Birini alırsın, kıtlık gelebilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Hayır benim hani öyle bir ilişkim yok diyorsan eğer, ilişkin çok daha sağlamlaşabilir. Özellikle ilişkisi olanlar. Yani ilişkinde eğer ilişkini engelleyecek üçüncü kişiler varsa, üçüncü durumlar varsa, karmik durumlar varsa bunların düzelebileceğini söylüyor sevgili Boğa burcu. Evli olan arkadaşlarım için de geçerli. Hani burada bitecek olanlar sadece sıkıntılı ilişkisi olanlar arkadaşlar. Şimdi bakalım başka nedir diyelim. Yuva, ailevi mevzular, yuva kurma isteği, aynı çatı altında olmak. Bazılarınızın evet burada ailenle ilgilenmen gereken konular olabilir. Pek çoğunuzun ilişki hayatındaki kişi hani şey diyebilir, hani bu evi birlikte paylaşalım ya da evlenelim gibi teklif de gelebilir arkadaşlar pek çoğunuza. Ve meditasyon, iç sesine kulak vermek, sakinleşmek, durulmak, sessizce kendini aramak. Zaten burada hani aşktan, meşkten, insanlardan, ondan bundan ziyade birazcık böyle bir kendini dinlemek istiyorsun. Dua edebilirsin, meditasyon yapabilirsin, Rabbine yönelebilirsin, kendi içinde kendini dinleyebilirsin. Sevgili Boğa burcu ve anahtar, doğru yolu bulmak, aramak, çözüm üretmek, doğru kapının doğru anahtarı. Yani günün sonunda doğru yolu buluyorsun sevgili Boğa burcu. Bakalım devam edelim. Başka neler gelecek diyelim arkadaşlar. Ve ışığa git. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusu değil diyor. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.